Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, lemalara devam ediyoruz. 16. lemada böyle bir sayfa, 1,5 sayfa cevapları, açıklamaları yer alan sorular var. Refet Bey'in soruları, lemalar daha çok onun sorularıyla yazılmış. Şimdi onlardan birisi. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık, vefadar kardeşim Hoca Sabri ve Hafız Ali rahimehullah. Mugayyebat-ı Hamse'ye dair Sure-i Lokman'ın ahirindeki ayetin hakkında mühim sualinize gayet mühim bir cevap isterken maalesef şimdiki halet-i ruhiyem ve ahval-i maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualinizin meali gösteriyor ki ehli ilhat tarafından, yani dinsizler tarafından tenkit suretinde Mugayyebat-ı Hamse'den yağmurun gelmek vaktine ve rahm-ı maderdeki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Evet, bu sözü edilen ayet Lokman suresinin ayeti, son ayeti olarak biliyorum ama evet. Orada mugayyebat-ı hamse, yani 5 bilinmeyen şeyden söz ediliyor. Efendim. Bunlardan kıyamet birincisi malum kıyametin ne zaman kopacağı. İkincisi yağmurun nuzulü, vakti nuzulü, yağmurun ne zaman yağacağı. Üçüncüsü rahimlerdeki çocukların keyfiyeti. Efendim. Dördüncüsü insanın nerede öleceği. Nerede öleceği, kim bilir ne zaman, nerede, ne zaman, kaç yaşında. Efendim. Birisi de yarın ne olacağı, yarın kimin ne kazanacağı, bu 5 şeyi kimse bilemez deniliyor. Bu ayeti ezberlemeye çalıştım da şu anda aklıma gelmedi. Orijinalinden de size okusaydım çok iyi olacaktı. Evet. Mesela ve ya'lemu mâ fil erham, ikinci meselede buna temas ediliyor. Özellikle de mülhitler, yani tamam kıyamet ne zaman kopacak, yarın ne olacak filan bilemeyiz, tamam da veya insanın nerede öleceğini de insan bilemez. Bunlar tamam da şimdi kalan ikisi biliniyor. Yani 5 bilinmeyen 3 bilinmeyene indi demişler. Bilinen dedikleri işte meteoroloji hava durumunu açıklıyor ya. Yani yağmurun yağacağı, ne zaman yağacağı biliniyor. Bir de rahimlerde, yani doğacak çocuğun erkek mi kız mı olacağı da biliniyor artık. Ultrason var. Ultrasonla efendim zaten doğmadan çocuk anne babaya erkek mi kız mı çocuğun olacağını söylüyorlar. Bunlara itiraz edilmiş. Şimdi bunlara cevap veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Evet. Demişler ki rasathanelerde bir aletle yağmurun vakti nüzulü keşfediliyor. Yani o zaman o kadar da değildi. Şimdi daha çok. Değil mi? Bayağı bir meteoroloji tahminleri daha ihtimali yükseldi, yani tutma ihtimali. Evet, onu da Allah'tan başkası da biliyor. Hem röntgen şuayla rahm-ı maderdeki ceninin
müzekker müennes yani erkek mi kız mı olduğu anlaşılıyor. Demek mugayyabat-ı hamseye ıttıla kabildir. Bu 5 bilinmeyen denilen şeye muttali olmak mümkündür demişler. El cevap. Yağmurun vakti nüzulü bir kaideye merbut olmadığı için doğrudan doğruya meşiyeti hassa ilahiye ile yani Allah'ın özel takdirine, iradesine bağlı ve hazine-i rahmetten hususi iradeye tabi olduğunun bir sırrı hikmeti şudur ki, yani bunu mugayyebata dahil etmiş Kur'an önce. Yani niye gizli bırakılmış? Yağmurun vakti niye bilinmiyor? Değil mi? Mesela güneşin doğma vakti, batma vakti biliniyor. Gece gündüz uzamaları, kısamaları biliniyor. Bunlar böyle bir kanuna bağlı ama yağmur için böyle bir kanun yok. Yani vakit olarak bir kanun yok. Hep şu vakitlerde yağmur yağacak. Günün şu saatlerinde, ayın şu günlerinde, yılın şu aylarında filan diye bir kanun var mı? Yok. Dolayısıyla neden gizli bırakılmış? Bak, yani soruya cevap verecek ama vermeden önce bir de insana daha lazım olan bir şeyden söz ediyor. Yani bir şeyi anlatırken sadece o şeyi anlatmıyor. Ona bağlı bilinmesi gereken hususları da dile getiriyor. Bu çok hoş bir yöntem. Evet, sırrı hikmeti şudur ki kainatta en mühim hakikat ve en kıymetdar mahiyet nur, vücut ve hayat ve rahmettir ki bu 4 şey nur, vücut, hayat ve rahmet. Bu 4 şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i ilahiye ve meşiyeti hassa-i ilahiye bakar. Allah'ın özel iradesine, hikmetine bakar, takdirine bakar. Sair masnuatta diğer her şeyi Allah yaratıyor ama bu 4 şeyin dışındaki varlıklarda esbab kudretin tasarrufuna perde oluyor. Cenab-ı Hak araya sebepler koymuş. Kudretin tasarrufuna o sebepleri perde yapıyor. Evet. Ve muttarit kanunlar, yani böyle süregelen kanunlar ve kaideler bir derece irade ve meşiyete hicap oluyor. Allah'ın iradesine ve meşiyetine hicap oluyor. Yani perde oluyor. İşte güneşin doğma vakti belli. Niye? Bunun bir kanunu var. Dünyanın bir dönüş hızı var güneşin etrafında, kendi etrafında. Efendim bunlarla yani böyle kanunlara bağlı olarak bilindiği için yani Allah'ın direkt müdahalesi, iradesinin önünde böyle bir kanunlar perdesi, sebepler perdesi var. Fakat vücut, hayat, nur ve rahmette o perdeler konulmamış. Vücut, yani varlık, hayat, nur ve rahmette. Rahmetin mücessem şeklidir yağmur. Onda o perdeler konulmamış. Çünkü perdelerin sırrı hikmeti o işte cereyan etmiyor. Yani diğerlerine niye konmuş da burada konmamış? Orada konma sebebi, sırrı hikmeti bu şeylerde yok. Bu 4 yani varlık vermek, var etmek, nur vermek, hayat vermek ve rahmet göndermek meselesinde o sebeplerin konulmasının sebebi olan, sebeplerin konulmasını icap ettiren şey, hikmet oralarda yok. Orada bir hikmet var. Bakalım söyleyecek herhalde. Söylemese ben söyleyeceğim. Başka yerlerden alıntılayarak söyleyeceğim. Madem vücutta en mühim hakikat rahmet ve hayattır, yağmur hayata menşe ve medarı rahmet
Belki aynı rahmettir. Onun için rahmet yağıyor diyoruz. Rahmetin ta kendisidir. Elbette vesait perde olmayacak. Vasıtalar perde olmayacak. Kaide ve yeknesaklık dahi meşiyet-i hassa ilahiyeyi, Allah'ın o özel takdirini, iradesini setretmeyecek. Ta ki her vakit herkes her şeyde şükür ve ubudiyete ve sual ve duaya mecbur olsun. Yani direkt o mesele şeylerde sebeplere başvurmadan direkt onları Allah'tan istesin. Eğer bir kaide dahilinde olsaydı o kaideye güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. Güneşin tuluğunda ne kadar menfaatler olduğu malumdur. Halbuki muttarit bir kaideye tabi olduğundan güneşin çıkması için dua edilmiyor. Değil mi? Güneşin çıkması için, güneşin doğması için dua etmiyoruz. Çünkü kanuna bağlı çıkacağını biliyoruz. Ve çıkmasına dair, çıktıktan sonra da çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ya Rabbi sana şükür güneşi doğdurdun. Yani yapanlar var da normalde ya zaten doğacaktı yani. Kanunu var. Değil mi? Özel çıkmasına dair bir şükür yapılmıyor. Ve ilmi beşeri, insanların geliştirdiği ilimler, o kaidenin yoluyla yarın güneşin çıkacağını bildiği için gayipten sayılmıyor. Fakat yağmurun cüziyatı bir kaideye tabi olmadığı için, yağmurun cüziyatı bir kaideye tabi olmadığı için her vakit insanlar rica ve dua ile dergâh-ı ilahiyeye, ilticaya mecbur oluyorlar. Cenab-ı Hakk'ın katından her vakit o yağmuru bekliyorlar. Özellikle kurak zamanlarda yağmur duaları yapılıyor. Yağmur namazı kılınıyor. Çünkü şeyi yok yani. Belli bir bilemiyoruz. Biz tayin edemiyoruz. Belli bir vakti yok. Bir kaideye bağlı değil. Ve ilmi beşeri vakti nüzulünü tayin edemediği için o yağmurun geliş zamanını yani inişini belirleyemediği için sırf hazine-i rahmetten bir nimeti hassa, özel bir nimet telakki edip hakiki şükrediyorlar yahut etmeleri gerekir. İşte bu ayet bu noktayı nazardan yağmurun vakti nüzulünü mukayyebat-ı hamseye ithal ediyor. Bu noktalardan yağmurun vakti nüzulünü yani 5 bilinmeyene katmış, dahil etmiş. Şimdi peki asıl soru neydi? Şimdi biliniyor rasathanelerden efendim işte meteoroloji bu olayları şey yapıyor, tahminlerini bildiriyor. Zaten tahmin raporu deniyor ama yani biliniyor kısmen. Buna ne diyeceğiz? Rasathanelerdeki aletle bir yağmurun mukaddematını hissedip vaktini tayin etmek, gaybi bilmek değil. Belki gayipten çıkıp alemi şehadete takarrubu vaktinde, yani yaklaştığı zaman, gayipten çıkıp şehadet alemine yaklaştığı zaman bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir. Yani o yağmurun öncüllerine, mukaddemelerine ki biraz sonra diyecek yani rutubet, havadaki rutubet oranını ölçüyor vesaire onun gibi. Onları biliyor. Nasıl en hafi, umuru gaybiye, en gizli gaybi işler vuku'a geldikte veyahut vuku'a yakın olduktan sonra hissi kablel vuku'un bir neviyle bilinir. Yani olmadan önce bir şeyi hissetmek duygusu var insanda. Dolayısıyla o duyguyla hissi kablel vuku'un bir neviyle değil mi? En gizli gaybi işlerde
Vuku'a geldikten sonra veya gelmeye yakın bilinir, hissedilir. Evet. O gaybı bilmek değil. Belki o mevcudu veya mukarrebül vücudu bilmektir. Yani gayipten çıkmış, artık mevcut hale gelmiş. Veya mukarrebül vücudu, yani vücudu yaklaştığı için onu biliyorsunuz. Evet. Mukarrebül vücudu. Vücudunun yakınlığını bilmektir. Hatta ben kendi asabımda bir hassasiyet cihetiyle 24 saat evvel gelecek yağmuru bazen hissediyorum. Şeyler de derler yani köylüler, çobanlar, değil mi? Gelmiş bulutlar veya bir nem gelmiş. İşte yağmur geliyor. Daha gelmemiş. Bu gaybı bilmek değil ki. Meteoroloji bunun biraz daha ileri boyutunu, değil mi? Daha uzaklardan, çevreden hava şeylerini işte rasat ederek biraz daha genişini ve ilerisini söylüyor. Evet. O mebadiler, demek yağmurun mukaddematı, mebadileri var. Mebadileri var. Yani o mebadiler şimdi açıklayacak. Rutubet nevinden kendini gösteriyor. Rutubet nevinden kendini gösteriyor. Arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal aynen kaide gibi. İlmi beşerin gayipten çıkıp daha şehadete girmeyen umura vusule bir vesile olur. Bu hal aynen kaide gibi. İlmi beşerin gayipten çıkıp daha şehadete girmeyen umura vusule bir vesile olur. Yani gayipten çıkmış ama şehadet aleminde de tam belirmemiş işleri bilmeye vesile oluyor. Fakat daha alem-i şehadete ayak basmayan ve meşiyeti hassa ile, yani özel takdir ile rahmeti hassadan çıkmayan yağmurun vakti nuzulünü bilmek ilmi allamul guyuba mahsustur. Allamul guyub, allam çok bilen demektir. Mübalağa sigası, guyub da gayıpları, yani bütün gayıpları bilenin ilmine mahsustur. Yani onun için meteorolojide de tahmin deniyor. Hava tahmin raporu ve gittikçe de şey oluyor. Yani mesela bir haftalık, 10 günlük tahminler yapılıyor. Ama diyelim önümüzdeki ay hava raporu veriliyor mu? Verilmiyor. Veya önümüzdeki yıl hiç verilemiyor. Dolayısıyla bilemiyorsunuz. Yani orada gayipta çünkü. Yarınki durum belli. Çünkü nereden belli? İşte diyelim Ankara'nın etrafında nem oranları, bulutların hareketleri, bunlar gözlenerek yine de tahmin ediliyor. Yani bazen mesela Ankara'da yağmur var deniyor ama Ankara'nın bir yerine yağıyor, bir yerine yağmıyor. Bir yere kadar yağıyor, bir yerden öteye yağmıyor. Her yer Ankara nasıl olsa. Dolayısıyla bunlar kesin olmuyor. Kesin olsa bile, ki çok ince bazen de gerçekten şey oluyor, 2 saat sonra kar yağmaya başlayacak. İşte haber veriliyor, meteoroloji açıklama yapıyor. Değil mi? Hatta rüzgar esecek, şiddetli rüzgar. Buna göre tedbirler alın deniyor. Tamam. Ama bunlar ortaya çıkmış bir takım belirtilerden dolayı. Nasıl? Yani bir hastalığı neye göre biliyorlar? Septomlar diyorlar. Yani septom belirti demektir. Hastalığın belirtileri var içeride, dışarıdan belirtileri var. Belirtilerine dayanarak böyle bir hastalık, değil mi? Olduğu biliniyor. Şimdi yağmurun da rüzgarın da belirtilerinden hareketle ne zaman nasıl rüzgar eseceği
veya nereye, ne kadar, ne zaman yağmur yağacağı tahmin edilebiliyor. Bu gaybı bilmek değil. Burada güzel bir tanım vardı. Ona tekrar dönelim. Evet, o gaybı bilmek değil, belki o mevcudu veya mukarrebül vücudu bilmektir. Artık yani belirtileri ortaya çıkmış, mevcut hale gelmiş veya gelmesi yakınlaşmış bir şeyi bilmektir. Gaybı bilmek değildir diye böyle hem vaktinin bildirilmemesi, gizli bırakılması hem de sorulan bir sorunun tam cevabı böylece verilmiş oluyor. Evet, yağmurun ne zaman yağacağı halen 5 bilinmeyenden birisidir. Yarını tahmin edebilirsiniz, 10 güne kadar da tahmin edebilirsiniz. Ama bunlar şehadet alemine belirtileri, belirtilerinden, havadaki nem oranından, bulutların hareketinden, rüzgarların esme yönünden yapılan tahminlerdir. Ama onun ötesinde daha gerisini bilmek, yani gayb sınırından ötede kalanı bilmek mümkün değildir. Kaldı ikinci mesele, röntgen şuağıyla rahm-ı maderdeki, anne karnındaki çocuğun erkek ve dişisini bilmekle ve ya'lemu mâ fil erham, yani o Allah rahimlerde olanı bilir ayetinin meali gaybisine münafi olmaz. Yani onun gaybi mealine, yani Allah bilir diyor, biz de biliriz. Yani erkek mi kız mı doğacağını bilmeniz sadece Allah'ın bildiğine ters değildir. Çünkü ayet yalnız zükûret ve ünuset keyfiyetine değil. Yani sadece yani kız mı erkek mi değil. O özelliğine değil. Belki o çocuğun acip istidadı hususisi ve istikbalde kesbedeceği vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatiyesinin mebadileri, hatta simasındaki gayet acip olan sikke-i samediyet murattır ki çocuğun o tarzda bilinmesi ilmi allamül guyuba mahsustur. Evet. Demek ki sadece erkekliği, dişiliği biliniyor. Halbuki ayette kastedilen sadece o değildir. O çocuğun yani karakteri, istidadı, hangi alanlara da daha, değil mi? Allah herkesi mesela bazı şeylere meyyal yaratmıştır. Yatkın yaratmıştır. Yani bazı işlerin adamı olacak şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla o kabiliyetleri ne yönde, kabiliyetleri ne yana, ne yönde, onları da daha sonra hani çocuk dönemindeki çeşitli testlerle bilmeye çalışıyorlar ya, bulmaya çalışıyorlar. Psikoloji bilimi bununla ilgileniyor veya rehberlik bilimi. Onları anne karnındayken bilemezsiniz. Değil mi? Siması, nasıl bir sima verilecek? Samediyet sikkesi olan sima deniyor. Yani herkesten farklı, değil mi? Hiç kimseye verilmeyen bir sima, bir parmak izi, bir ses, bir karakter verilecek ona. Hadi bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Demek ki ayette kastedilen sadece erkeklik ve dişilik değil, bu hususlar. Evet, 100.000 röntgen misal, fikri beşeri birleşse, bir röntgen ultrason değil, yüz binlerce böyle gelişmiş aletlerle anlamaya, yine o çocuğun anlaşılmak istense, yine o çocuğun umum efradı beşeriyeye karşı birer alameti farikası bulunan, yalnız hakiki simay veçhiyesini keşfedemez. Evet. Hakiki simay veçhiyesini keşfedemez. Nerede kaldı ki simayı veçhisinden 100 defa daha harika olan istidadındaki simayı maneviyi keşfedebilsin.
Bir de manevi sima var yani o işte yatkın olduğu alanlar, eğilimli olduğu işler, manevi sima onu demek ki hiç bilemez. Evet. Başta dedik ki vücut ve hayat ve rahmet bu kainatta en mühim hakikatlerdir. Ve en mühim makam onlarındır. İşte onun için o cami hakikati hayatiye bütün incelikleriyle ve dekaikiyle irade-i hassaya ve rahmet-i hassaya ve meşiyeti hassaya bakmalarının bir sırrı şudur ki hayat bütün cihazatıyla ve cihatıyla ve bütün yönleriyle şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki irade-i hassaya hicap olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesait-i zahiriye, zahiri vasıtalar konulmamıştır hayat için. Cenab-ı Hakk'ın rahm-ı maderdeki çocukların simai maddi ve manevilerinde iki cilvesi var. Evet, onlara şey konulmamış yani sebepler konulmamış. Bizim hangisiydi? Son çocuğumuz şimdi işte 13 yaşında efendim. İşte bir o zamanlar maalesef şeydi yani böyle hastanelerde seçemiyordun yani. Şimdi seçiliyor mu bilmiyorum, herhalde seçiliyor. Yani kadın doğum uzmanları erkek de olabiliyordu yani biz kadın olsun diye özel seçim yapıyorduk, bir ek bir şey veriyorduk filan, ayarlamalar yapıyorduk filan. Neyse birisi işte özel şeyi de var, muayenehanesi. Ya işte siz benden ne istiyorsunuz diyor kadın, doğum uzmanı yani. Sağlıklı bir çocuk diyor. Sağlıklı. Ondan sonra bir çocuk. Yok dedik ya, senden öyle bir isteğimiz yok filan, alışmış o şimdi. Sağlıklı çocuk senin elinde değil ki dedik yani, o bozuldu. Onu Allah'tan istiyoruz dedik yani, sağlıklı. Efendim yani böyle sağlıklı doğumuna sebep olmamı istiyorsunuz anlamında dedi ya. Öyle bir anımız olmuştu. Yani bunlar değil mi, zeka özürlü olmayan, işte şimdi böyle bir takım hastalıklarla çocuklar doğabiliyor. Böyle tam sağlıklı efendim hakikaten güzel bir çocuk istiyorsunuz filan dedik. Onu Allah'tan istiyoruz dedik. Ondan sonra bunları Allah'tan istiyoruz yani bunları. Şimdi bunu niye Cenab-ı Hak şey yapmış? Bunlar bu konuda sebepler koymamış yani. Zaten direkt ondan isteyelim diye. Direkt ondan isteyelim diye. Hayat, çünkü hayatın her şeyi güzel, her yönüyle güzel. Şimdi o sebepler konulanlar bazı noktalardan zahiren güzel değil. Aslında Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Ahsene külle şeyin halaka 18. sözde okumuştuk. Ama zahiri güzel olmayan ve insanların şikayetine sebep olan şeylere sebepler konmuş ki o sebeplere şikayetler gitsin. Yani Cenab-ı Hak izzetini o sebeplerle şikayet oklarından korumuş. Şikayet oklarının takılması için sebeplere efendim yer vermiş. Evet, hayatsa bütün cihazatıyla ve cihatıyla, yani tüm yönleriyle şükür ve ubudiyet ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki irade-i hassaya hicap olan, perde olan yeknesaklık ve kaidelik ve rahmet-i hassaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahm-ı maderdeki çocukların simai maddi ve manevilerinde iki
cilvesi var deniyor. Bundan sonra da bu iki cilve bu programımızı aşacak herhalde. İki küçük soru ve cevap daha var. Onlara ayrı bir program yapalım. Ondan sonra 17. lemaya geçeceğiz inşallah. Evet. Çünkü konu genişleniyor, birazcık değişiyor. Onun için onu müstakil bir programa bırakalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.